Merhaba arkadaşlar. Bugün size İstanbul'un ünlü iki tane hekim camiinden biri olan Cerrahmehmetpaşa Camii'ni tanıtacağız. İstanbul'un iki tane ünlü hekim camisi vardır. Bir tanesi bugün bir semte ve İstanbul Üniversitesi'nin Nadide İki Tıp Fakültesinden birine ismini veren Cerrahmehmetpaşa, ikincisi de Hekimoğlu Ali Paşa Camii'dir. Bu iki cami, klasik Osmanlı mimarisinin İstanbul'un en seçkin orta mıntıkasındaki iki camisidir. Miladi 1594 yani 16. asrın sonunda Mimar Sinan artık ortada yoktur tabii ki ama bu camiyi onun yetiştirmelerinden Mimar Davut yapmıştır. Fevkalade hoş bir görünüm vardır. Tek minarelidir. Merkezi hoş bir kubbesi vardır ve bu hoş merkezi kubbenin 6 tane yarım kubbeyle desteklendiğini görürüz. Cerrahpaşa Camii, hassa baş mimarı Davut Ağa zamanında 9 ay kadar sadrazamlık makamında bulunan Cerrahmehmetpaşa tarafından inşa edilmiştir. Cami 1660 ve 1782'de meydana gelen büyük yangın felaketlerinde içine sığınanlarla birlikte yandı. Daha sonra onarıldı ise de bu sefer 1894 depreminde büyük hasar görmüş, minaresi ve son cemaat yeri kubbeleri tamamen yıkılmıştır. Minare 20. yüzyılın başlarında taş külahlı ve değişik bir üslupta yeniden yapıldı. Fakat son cemaat yeri olduğu gibi bırakıldı. Uzun yıllar son cemaat yerinin sadece mermer sütunları, demir gergi kirişleriyle birbirine bağlanmış olarak duruyordu. Cami 1958'den itibaren bir tamir gördü. 1982'de de son cemaat yeri kubbelerin ihyasına girişilmek suretiyle mimarisi tamamlandı. Kara plana sahip camideki 6 adet fil ayağı üzerine oturan büyük kubbe, güneyde ve kuzeyde iki yarım kubbeyi destekler. Mihrap dışa çıkıntılıdır. Ana kubbeyi saran altta 4 yarım kubbedeki pencereler caminin içine ışık akışını sağlar. Cami iç mekanına yanlarda birer ve taç kapıdan ana geçit sağlayan 3 giriş vardır. Giriş cephesi kapısı üzeri iskalaktitlidir ve tamamen mermerdendir. Sağ ve solda kum saatlerine giren 2 ince somaki sütun mevcuttur. Bunların yanında mermer birer niş uyumu bulunur. Caminin içine uzanan üst mahvili vardır. Cami dahilinde bir ahşap vaiz kürsüsü, oymalı mermer minberi ve gayet nakışlı taç mihrabı vardır. Mihrap üzerinde kelime-i tevhid yazılıdır. Caminin kubbesi üzeri kurşun kaplı, içi tamamen kalem işi tezyinatlıdır. Tabi bu camilerin sadece içini görmek yetmiyor. Çünkü dışında hazire dediğimiz kısımlarındaki mezar taşları özellikle 16. asrın sonu ve 17. asrın başında Osmanlı tarihi, sosyal yaşantısı üzerinde çok güzel bilgiler veren mezar taşlarına sahiptir. Cerrahmehmetpaşa bir Yeniçeri arasıdır. Rütbe-i sadalete kadar varsıl olmuştur. Başbakan olmuştur ve ünlü bir cerrahtır. Tabii ki nasıl olur demeyin çünkü Yeniçeri Ocağı yani asker ocağı Osmanlı zamanları birçok sanatların, zanaatkarların, fenlerin kaynağıdır. Yeniçeri Ocağı'nda okuması yazması ancak olan savaşçılar kadar bir takım dalları iyi bilen kişiler de vardır. Hekim yetişir, cerrah yetişir, bugünkü anlamıyla veteriner baytar yetişir ve mimar yetişir. Mimar Sinan da bir Yeniçeri ağasıdır. Cerrahmehmetpaşa'nın şehzade üzerindeki etkisi daha sonra rütbe terfi yapmış ve 9 ay kadar sadrazamlık görevinde bulunmuştur. Cami etrafındaki imarethane, medrese ve okul gibi kuruluşların bazıları ise bina olarak bugün maalesef yok olmuştur. Hatta bizzat Cerrahmehmetpaşa'nın ve oğlu Ethem Paşa'nın türbeleri bile bugün bakımsız haldedir. Çepeçevre balkonu çeviren ve harem mahfilini de içeren yapı, Mimar Sinan'ın klasik mimarimizi, klasik Osmanlı mimarisini belki de Ayasofya'dan özetleyerek ve esinlenerek getirdiği bir yapıdır. Minberine gelince mermer Osmanlı minberlerinin içinde ta Selçuklu sanatına kadar uzanan bir geometrik ve nebati süslemeye kadar giden bir özelliği olan alçı üzeri alçı ile kaplanmış bir minberdir maalesef şu anda. Cerrahmehmetpaşa Camii İstanbul camileri içinde fevkalade özgün, sıcak, insanı çeken bir yapısıyla sizi beklemeye devam etmektedir.